Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere yüklü bir veri tablosunu belirleyeceğiniz aralıklara veya kategorilere göre nasıl gruplayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Ben örnek çalışmamda daha önceden gruplamasını yaptığım bu çalışmayı nasıl ve hangi kritere göre grupladığımı anlatacağım. Aslında bir veri tablosunda gruplama yapmak alt toplam özelliğinin manuel olarak kullanılmış halidir diyebiliriz. Şimdi örnek çalışmamızı inceleyelim. Burada alt toplamlarda olduğu gibi artı butonları var ve bunları açtığım zaman bunların da altında artı butonları var. Her biri belli bir aralığı gösteriyor. Şu alt taraftakiler haftayı, üst taraftakiler ayı gösteriyor. Burası sütunlar olarak gruplandırılmış hali. Burası ise satırlar. Bunları açtırdığım zaman yine proses bazlı gruplamaları görüyoruz. Şunu açalım. Ve şunu açalım. Bu şekilde gruplayabiliyoruz. İstediğiniz parametreye göre gruplama yapabilirsiniz. Şimdi gruplamayı nasıl yapabileceğimize bakalım. Sayfa 2'ye geliyorum. Yine aynı örnek. Gruplanmamış hali. Ama burada gruplu gibi gözüken bir alan var. Bunlar aslında gruplu değil. Gizlenmiş alanlar. Gruplanmış gibi görünüyor ama bunu gizlemek, gruplamak anlamına gelmiyor. Şimdi gruplamaya başlayalım. Ben şu haftaları buradan veriye geliyorum ve şuradan gruplandır diyorum. Sütunlar diyorum. Çünkü ben sütunları gruplamak istiyorum. Tamam diyorum. Ama hiçbir şey yapmıyor. Halbuki sayfa 1'de ben istediğim şekilde gruplayabiliyorum. Göstereyim bunu. Şurada. Şöyle göstereyim. Şurayı gruplayalım. Gördüğünüz gibi gruplama geldi. Böyle durumlar olabilir. Aynı çalışma kitabında farklı sayfalarda gruplanma çalışmayabilir. Bunun için şunu yapacağız. Dosyaya geliyorum. Seçenekler. Gelişmiş. Ve şuradan bu çalışma sayfasının seçeneklerini göster kısmında şurada seviyelendirme uygulandıysa seviyelendirme simgesini göster alanı tikli olacak. Sayfa 1 tikli. Sayfa 2'ye bakalım. Bakın yok. Tikliyorum. Sayfa 3'e geliyorum. Yine yok. Tamam diyorum. Şimdi sayfa 2'ye tekrar gelip bakın geldi. Şimdi şurada şunu kaldıralım. Kaldırma işlemini de göstereyim. Grubu çöz dediğimiz zaman kaldırıyor. Şöyle yapalım. Ben şurayı gruplamak istiyorum. Bir de şuradan bir tane daha gruplayalım. Bir tane ay gruplayalım şuradan. Şöyle. Şuradan bir çeyrek dönem gruplayalım. Şimdi bir de şöyle yapalım. Satır gruplayalım. Şuradan enjeksiyonu gruplayacağım. Son bir tane de şuradan montajı gruplayalım.
Veri tablosu gruplama ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.